Merhaba güzel dostlar. Hayatın boyunca sana hiç gelmeyen ve hayatın boyunca senden hiç gitmeyen şey nedir? Ama hep sende hiç gelmedi ve hiç gitmiyor. Hayatın akışını değiştirmek istiyorsun. Rüyadan uyanmak istiyorsun. Uyandığında hayatın kontrolünü ele geçirirsin. Hayatın kontrolünü ele geçirmek ister misin? Zihin ölümden korkar arkadaşlar. Neden ölümden korkar? Çünkü öldüğü zaman zihin yok olacağını biliyor. Onun için ölümden korkar. Ama hayat ölümden korkmaz. Hayatı bilin, ölümden korkmasına gerek var mı? Çünkü hayat ölümle beraber son bulmaz. Ama zihin ölümden korkar. O acelecidir. Bizler de hayatta başarılı olmak istediğimiz noktalar var ya, bir an önce olsun isteriz. Acele ederiz. Bir an önce bize gelsin. Aceleyle başarılı olmak isteriz. Ama doğal hayat öyle değildir. Doğal hayat yavaş işler arkadaşlar. Ve başarılı olmak isteyen insanların cesaretle bir şeye ihtiyacı var. Sabırlı olmamız lazım. Daha doğrusu belki sabır kelimesi bile ağır olabilir. Doğal hayatın akışına bakmamız lazım. Oraya bırakmamız lazım. Evet, aceleyle bir şeyler yapabilirsin. Mesela aceleyle general olabilirsin, biliyor musunuz? Aklıma bir hikaye geldi arkadaşlar. Generalin birisi bir yüzbaşı devamlı içiyormuş. Sarhoşmuş yani. Devamlı sarhoş. Bir gün general demiş ki bu yüzbaşı, eğer demiş sen içmezsen seni binbaşı yapacağım demiş. Yüzbaşı demiş ki ona ne gerek var ki? Ben içince zaten general oluyorum. Yani böyle sarhoş haldeyken general olmak isteyebilirsin. Evet, insanlar acele etmek ister. Bir an önce olsun der. Ama doğal hayat öyle değil arkadaşlar. Doğal hayatta bir çocuk doğmadan önce anne sancı çeker. Acı çeker. 9 ay çocuğu karnında taşır. Yani başarılı olmak için bir ateşten geçmen gerekebilir. Bir yanman gerekebilir. Mesela ateşin ne olduğunu biliyorsun değil mi? Ateş her şeyi temizler. Bir kimya laboratuvarına git. Eğer bir ateş yoksa o kimya laboratuvarında ne üretilebilir? Ya da kendine bak. İçinde ateş yoksa neyi oluşturabilirsin? Bunu mecazi anlamda da, gerçek anlamda da, mecazi anlamda da düşünebilirsin. İçinde ateş yoksa ne yapabilirsin? Mesela nefes alıyorsun değil mi? Oksijen ne yapıyor? Yakıt. Yakıyor. İlk çocuk bebek doğduğunda nefes alıyor. Ne yapıyor? Ciğerler yanıyor. Ve sen koşuyorsun bazen. Koştuğun zaman ne oluyor? Daha fazla yakıta ihtiyacın oluyor. Daha fazla nefes alıyorsun. Mesela yemek yiyoruz, su içiyoruz. Bunlar hepsi içimizdeki ateşin yakıtları. İçindeki ateşi nasıl yakacaksın? Onun o ateşi yakman için yakıta ihtiyaç var. İşte yediğin gıdalar, içtiğin su, aldığın hava, bunların hep yakıtları. Mesela bir hayvan ya da hayvanlar cinsel arzu duyduğu zaman ne deriz? Kızıştılar. Kızgınlık. İçinde ateş var yani. Yani o ateş aynı zamanda arkadaşlar ne yapar? Temizler. Ateş en iyi temizleyicidir değil mi? Yani bunun önce bir hikaye için anlatmıştım, biliyorsunuzdur. Yani o ateş biz yakmasın diye hikayeye dönüştürüyoruz. Yani ateş, biz mesela kendimizi temizlemek istiyoruz. Ne yapıyoruz? Ateşi suya taşıyoruz. Sonra suyla temizleniyoruz. Onun için mecazi anlamda da arkadaşlar bizler başarılı olmak istiyorsak öncesinde o sabır ateşinden geçmemiz gerekebilir. Yani başarı dediğimiz şey arkadaşlar bir pazarda satılan bir şey değil. Başarılı olmak, zengin olmak, mutlu olmak pazarda satılan bir şey değil. Pat diye alamazsın. Ama zihin acele etmek ister. Ben bir an önce olsun. Çünkü o biliyor ki kendisine hayat bitecek. Ve o bir an önce elde etmek ister. Hayat öyle acele etmez. Yani aceleyle bir şeyler yapabilirsin. Yani bir çiçek yetiştiriyorsun ya, çiçeği yetiştirebilirsin. Veya gidip bir marketten yapma çiçek alabilirsin. Aceleyle yapabilirsin. Yapma çiçeğe sahip olabilirsin. Veya yeni teknoloji gelişti değil mi arkadaşlar? Hormonlar vuruluyor. Mesela artık bitkilere hormon vuruluyor değil mi? Yani bir bitkinin 3 ayda geleceği duruma 2 haftada gelebiliyor hormonla. Veya hayvanlara, tavuklara hormonlar vuruluyor değil mi? Bir tavuğun 6 ayda geleceği duruma 1 ayda getirebiliyorlar hormonlarla. Senin de bir çocuğun var. Çocuk 10 yaşında. Diyorsun bu çocuk bir an önce büyüse. Bir an önce 20 yaşına gelsin. Vurdun hormonu. Çocuk 20 yaşına geldi. Aynı şey midir? Bir an önce olması ile o ateşte pişerek yavaş yavaş olgunlaşması aynı şey. Bir şeyler eksik kalır değil mi? O 10 yaşındaki çocuğa hormon vurup 20 yaşına getirirsen bir şeyler eksik kalacak. Evet, o bitkilerde bir şeyler eksik kalıyor. O yediğimiz ne diyelim etlerde, hormonlu etler, tavuklarda bir şeyler eksik kalıyor. Çünkü bir an önce veriliyor. Evet güzel dostlar, bizim bir şeye ihtiyacımız var. O da nedir? Uyanmaya ihtiyacımız var. Mesela bizler hep düşünerek bir şeyler elde edeceğimizi zannederiz arkadaşlar. Kara kara düşünürüz. Ve kara kara düşündüğümüz sırada da hep aklımıza nedense acı şeyler, ızdırap dolu şeyler gelir aklımıza. Ama mesela şu an desem ki o evinden çıkabilir misin desem ya da şu anki olduğun odadan çıkabilir misin desem
Çıkabilirsin değil mi? Kapıdan çıkabilirsin. Neden? Çünkü gözlerin var. Gözlerin var ve görüyorsun. Düşünmene gerek yok. Ama gözlerin olmasaydı o zaman düşünürdün. Şimdi nasıl çıkacağım? Gözüm kapalı. Düşünürsün. Görmeyenler düşünür. Bilenler, görenler düşünmezler arkadaşlar. Yani mesela Allah var mı yok mu diye soruyorlar ya. Ya Allah var mı yok mu diye sormana gerek yok. Asıl soru şu. Allah'ı görecek gözün var mı? Allah'ı görecek, bilecek bilince sahip misin? Mesele o aslında. Allah var mı yok mu değil. O bilincin, o gözün var mı yok mu? Onu duyacak kulağın var mı yok mu? Şimdi körün birisi arkadaşlar ışığa inanmıyormuş. Adam kör ve ışığa inanmıyor. Bunu işte herkes ikna etmeye çalışıyor. Işık diye bir şey var diye. Bu bir türlü inanmıyor. Bir de inat. Diyor ki nasıl ışık var? Işık varsa tadına bakayım. Ya da sesini duyayım. Ya da kokusunu alayım. Hani gözleri görmüyor, diğer duyu organlarını sayıyor. O zaman dokunabileyim ben ışığa. Diyor ışık diye bir şey yok. Siz diyor rüya görüyorsunuz. Siz saçmalıyorsunuz. Hayal görüyorsunuz. Işık diye bir şey olur mu? Sonra bunu arkadaşlar bu körü bir bilgiye getiriyorlar. Efendim diyorlar buna ışığın varlığını ispat edebilir misin? Biz diyor ispat edemedik. Bilgi kişi de diyor ki ya diyor buna ışığın varlığını ispat edemem ama diyor benim diyor çok iyi tanıdığım bir doktor var. Ona diyor yönlendirelim. Çok iyi bir göz doktoru var diyor. Sonra çok iyi göz doktoruna gidiyor bu kör adam. Bir yıl sonra gözler açılıyor arkadaşlar. Tedavi görüyor, ameliyat oluyor. Her neyse işte gözler açılıyor. Sonra ışığın var olduğunu görüyor. O zaman ispata gerek yok. Görebiliyorsak ispata gerek yok. Bizler mesela hayatı gördüğümüzü zannediyoruz ya arkadaşlar. Ne yapıyoruz? İşte geçmişiz bir kapının deliğinden bakıyoruz. Kapının deliğinden böyle ufacık bakıyoruz. Kapının deliğinden şu anki olduğun şehirde hangi şehirdeysin, hangi ülkedeysen düşünsene odanın kapının deliğinden bakıyorsun. Hafif sola bakıyorsun, geçmişim acı dolu diyorsun. Hafif sağa bakıyorsun, gelecek ümit dolu falan ne diyorsun. O kapı deliğinden bakarak hayatı göremeyiz arkadaşlar. Kapıyı açman lazım, uyanman lazım. Ve o kapı deliğinden bakarak geçmişim kötü ya da geleceğim iyi ya da kötü diye mi yorumlamaya çalışıyoruz. Hayatı o kapı deliğinden yorumlamaya çalışıyoruz. Ama hayat o kadar basit değil. Ve dolayısıyla sen o kapı deliğini gördüğün için her şeye acele etme ihtiyacı hissediyorsun. Bir an önce olsun. Çünkü çok kısa bir zaman dilimim var zannediyoruz. Arkadaşlar geçen bir yerde dinlemiştim. Çok hoşuma gitti. Kur'an-ı Kerim'den bir ayet sizlere. Şöyle diyordu. Ayet hani İnşirah suresinde Kur'an-ı Kerim'de kutsal kitabımızda İnşirah suresinde diyor ki şüphesiz her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Şimdi Allah'a inanıyor musun? Allah'a inanıyorsan onun sözüne de inanırsın değil mi? Ve diyor ki arkadaşlar şüphesiz her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Yani her zorluktan sonra bir kolaylık vardır demiyor. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Yani orada Cenab-ı Hak bize diyor ki sen diyor kolaylığa odaklan. Çünkü sen şu an zorluk yaşıyorum dediğinde o zorluğu fark edin. Aslında o sırada ben sana kolaylık getiriyorum. Bir zorluk yaşadığımızda buradaki kolaylık ne diye bakmamız lazım. Bizler arkadaşlar hani böyle zihni gözümüz gördüğü her şeyi binlerce kat küçültüyor zihnimize koyuyor ya ama bizler de zihnimizde öyle bir uyuzluk yapıyor ki gördüğü ufacık şeyi büyütüyor. Kötü ben acılar çekiyorum kötü. İşte o senin zorluk dediğin o kötü dediğin şey belki de gerçek zorluk değil. Ama şüphesiz kolaylık var. Yani anladınız değil mi arkadaşlar? Şüphesiz. Ve kim diyor bunu? Allah diyor. Şüphesiz her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Ve arkasından ne diyor? Diğer ayette arkadaş bu yani İnşirah suresinin 6. ayetiydi. 7. ayette şöyle devam ediyor. O halde boş bulunduğun zamanlarda bir işe koyul. O halde boş bulunduğun zamanlarda bir işe koyul. Hani vardı ya arkadaşlar sık sık diyoruz. Hareket et, just do it. Düşünme, yap. Düşünürsen ölürsün. Hareket halinde ol. Devamlı bir şey yapıyor ol. Sana da birisi diyor ki ya biraz dinlensene, birazcık boş dursana diyor. Sen de diyorsun ki hayır ayet diyor ki kolaylık için hareket halinde olman lazım. Bir sıkıntı geldi dediğinde güzel dostlarım, bir acı, bir ateş geldi dediğin sırada, sen o sırada bir şeylerle ilgileniyorsan işte kolaylık geliyor. Kolaylık var zaten. Sadece biz şimdi boş durduğumuzda ne yapıyoruz arkadaşlar? Sıkıntıya odaklanıyoruz. Sıkıntıları düşünüyoruz. Sonra kendi kendimize zihnimizde onu büyütüyoruz. Sonra acı çekiyorum diye ağlamaya başlıyoruz. Hareket halinde olursak, bir şeylerle ilgilenirsek, boş durmaz bir şeylerle uğraşırsak işte o zaman kolaylık bizimle beraber. Acele etmene gerek yok. Zaten kolaylık seninle beraber büyüyor. Hayat nehri arkadaşlar acı ve tatlı bir arada akıyor. Önce acı sonra tatlı akıyor değil, bir arada. Hayat nehrinde zorluk ve kolaylık bir arada akıyor. Arkadaşlar yaratıcı şartına bağlamış. Yani sen güzel bir anne olmak istiyorsun. Ama önce acı çekiyorsun.
O zorlukla beraber güzel bir annelik var. Yüksek bir maaşın olsun istiyorsun. Bilge kişi olmak istiyorsun. İşte kitaplar okuyorsun, dersler çalışıyorsun, sınavlara giriyorsun. O zorlukla beraber o rütbeler, makamlar sende oluyor. Yani Cenab-ı Hak yaratıcı sistemi böyle kurmuş. O tohum, sen bir tohumsun ve parçalanacaksın. Öleceksin ki ağaç çıkacak. Ölmeden ölümsüzlüğü kazanamazsın. Ya da ölmeden yeni bir hayata sahip olamazsın. Her zaman öyle olmuştur değil mi? Tohum parçalanır, bitkiler, ağaçlar çıkar. Tohum parçalanır, yeni bir canlı ortaya çıkar. Ama o tohum parçalanırken bir acı olabilir, bir sıkıntı olabilir. O sırada bize Cenab-ı Hak diyor ki sen kolaylığa odaklan. Evet güzel dostlar. Uyandığında hayatın kontrolünü ele geçirirsin. Tek bir şeye ihtiyacımız var. Uyanmaya ihtiyacımız var. Uyandığında hayatın kontrolü sende olmuş olacak. Acele etme. Ateşin tadını çıkart. Doğal hayat sabırla akıyor. Ve ben sana şu soruyu soruyorum. Ve bu sorunun cevabını yorumlara yazmanızı istiyorum. Bu sorunun cevabını bilmiyorum kamptan vereyim, bu videolardan vereyim. Hayatın boyunca asla sana gelmeyen ve asla senden gitmeyen şey nedir? Hayatın boyunca asla sana gelmeyen ve asla senden gitmeyen şeyi bulduğunda işte o zaman hayatın kontrolünü ele geçirmiş olacaksın. Şimdilik sevgiyle kalın güzel dostlarım. Hatta aşk ile, hatta tutkuyla. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.